Merhaba, ben Doktor Erhan, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere halk arasında sahte rakı zehirlenmesi, sahte alkol zehirlenmesi denilen metil alkol zehirlenmesinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi bir etil alkol, bir de metil alkol terimi var. Etil alkol rakıda ana maddesidir. Metil alkol de etil alkole çok benzediği için ve ucuz olduğu için merdiven altı sahte rakı yapımında kullanılan bir maddedir. Ve bunun dozunu kaçırdığımız zaman kişilerde metil alkol zehirlenmesi meydana gelmektedir. Etil alkolle yani metil alkolü gerçek rakıyla sahte rakıyı görünüm olarak, koku olarak, renk olarak ayırmaya imkan yoktur. Bu yüzden özellikle yılbaşı zamanlarında, tatil zamanlarında, içkinin fazla tüketildiği zamanlarda bu tür zehirlenmeler Türkiye'de fazla olmaktadır. Avrupa'da da özellikle metil alkol zehirlenmesinde maalesef birinciyiz. Bunun sebebi de denetim eksikliği ve bir de metil alkolün normal etil alkole göre 5 kat daha ucuz olması sebebiyle bu zamanlarda tercih edilmesinden dolayıdır. Peki biz bunu ayıramıyoruz etil alkolle metil alkolü, yani gerçek rakıyla sahte rakıyı ayıramadığımızı söyledim. O zaman insanlar ne yapmalı? Şöyle yapmakta fayda var. Özellikle etil alkol yani gerçek rakıda alkol aldıktan sonra o uyuşukluk, sarhoşluk etkisi veya mide bulantı etkileri genellikle 12 saatten sonra düzelir. Hatta sabah kahvaltı yaptıktan sonra kişi tamamen kendine gelir. Halbuki metil alkol zehirlenmesinde yani sahte rakı zehirlenmesinde şikayetler genellikle 12 ila 24 saat sonra meydana gelir. Bu şikayetler 12 saat 24 saat sonra gelen şikayetler işte karın ağrısı, bulantı, kusma, kramplar, görme bozuklukları, şuur bulanıklığı, komaya hatta ölüme kadar giden şikayetlerdir. Fakat bu alkolü kullanan insanlar da böyle bir şey olduğu zaman ya ben akşam gece çok fazla kaçırdım herhalde ondandır deyip doktora geç gitmektedir. Doktora geç gittiğinde de sıkıntı olmaktadır. Peki etil alkol ve metil alkol nasıl metabolize oluyor karaciğerde veya emilimi nasıldır? Her ikisi de bağırsaktan, özellikle ince bağırsaklardan hızlı bir şekilde emilip karaciğere geliyor. Karaciğerde alkol dehidrogenaz enzimi vasıtasıyla metabolitlerine ayrılmakta. Yani metil alkolü aldığımız zaman bu metil alkol bağırsaktan emilip karaciğere geldiği zaman formaldehit ve formik asit yapar. Burada zehirli olan kısım ve kişiyi zehirleyen kısım formik asit olan kısımdır. Formik asitin yaralanma ömrü uzundur. Yani etkisi geç başlar. Bu yüzden rakı zehirlenmesinde, sahte rakı zehirlenmesinde şikayetler 12-24 saat sonra başlar. Metil alkol aslında antifrizlerin içerisinde var, boya temizleyicilerin içerisinde var, kimyasal maddelerin içerisinde var, parke ciralarının içerisinde var, parfümlerin içerisinde olan bir katkı maddesidir. Bu demin de söylediğim gibi karaciğerde parçalandıktan sonra formik asit kanda asidoz yapmakta ve daha ileriki zamanda da laktik asidoz yaparak solunum problemleri yaparak şuur bulanıklığı, koma hatta ölüme kadar gitmektedir. Bu sebeple hastalar 12 saatten sonra şikayetleri başlarsa ki bu şikayetler karın ağrısı, bulantı, kusma, kramp, görme bozukluğu özellikle. Çünkü formik asit optik sinire oturarak görme bozukluğu yapmakta ki bu görme bozukluğunun bir özelliği vardır. Sanki tipi de yürür gibi, lapa lapa kar yağar gibi bir bulanık görme oluşur kişilerde. Arkasından kusma solunum dediğimiz asitoza bağlı solunum meydana gelebilir. Bu tür şikayetleri olan hastaların veya daha erken şüphelenilen durumlarda hastalar işte çok alkol aldım ona bağlı şikayetlerim demeyip erkenden acile gittiği zaman burada acil hekimi bundan şüphelendiğinde kanda metanol düzeyine bakar. Metanol düzeyi eğer 20 mg desilitrenin üzerindeyse bu bir metil alkol intoksikasyonunu gösterir. Bu durumda ne yapmak lazım? Tedavi olarak enerjik olmak lazım. Hemen sıvı elektrolit tedavisine başlamak gerekir. Bunun yanında metil alkolün antidotu olan özellikle femopizol başlanabilir. Femopizolü bulmak güçtür. Femopizol özellikle alkol dehidrogenaz enzimini bloke ederek metil alkolün parçalanmasını engeller. Yani şu, metil alkolün kendisi zehirli değildir. Yıkım ürünleri olan formik asit zehirlidir. Biz bunun antidotunu verdiğimiz zaman alkol dehidrogenaz enzimi bloke olacağından dolayı metil alkol
yıkılmaz, parçalanamaz ve formik asit meydana gelmez. Eğer biz bu ilacı bulamıyorsak ki genellikle sıkıntılıdır bu ilacın bulunması ki bu 15 mg kilogram dozunda intravenöz yolla başlanır. Kanda metanol düzeyine bakılarak ki 20'nin altına indiği zaman tedavi kesilir. 48 saat tedavi devam edilir. Eğer bunu bulamıyorsak hastalara damar yolundan %10'luk intravenöz etanol tedavisi yapmaktayız. Buna rağmen bunu da bulamıyorsak bu metil alkol zehirlenmelerinde hastalara bildiğimiz alkol rakı içirilerek tedavi edilir. Bunun yanında destek tedavisi olarak 6 saatte bir folik asit kofaktör olarak 50 mg intravenöz verebiliriz. Ayrıca bu yapılan tedavilere rağmen hastaların asidozu artıyor, kan gazında bir düzelme olmuyorsa bu tür hastaları hemodiyalize almak zorunda kalabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.